Monolitik, diğer bir deyişle tek tabakalı restorasyonlar yüksek dayanıklılık özellikleri nedeniyle günümüzde daha sık kullanılmakta. Tekli restorasyonlarda çoğunlukla monolitik cam seramikleri tercih ederken çok üyeli protezlerde monolitik zirkonya uygulamaları daha yaygın. Ancak bu materyallerin kullanımında bazı sıkıntılı süreçlerle karşılaşılması olası. Restorasyonların oklüzel yüzleri dişe göre yüksek sertlikte bir materyalden hazırlandığı için laboratuvar aşamasında hem tek seferde kusursuz oklüzel morfoloji tasarlanmalı hem de karşı tarafı aşındırmayacak şekilde çok iyi bir yüzey parlaklığı elde edilmeli. Teoride söylemesi kolay olan bu durum her zaman pratiğe yansıyamayabiliyor. Uygun hazırlanmamış oklüzel yüzeyler nedeniyle bazı durumlarda karşı tarafta ileri aşınmalar oluşabiliyor. İlk soru, laboratuvar aşamasında restorasyonları mekanik polisajla mı yoksa glazürleme ile mi bitirmek daha iyi? Mekanik polisajla yüzeyi düzleştirirken aynı zamanda zayıf tutunan kristal ve doldurucu parçacıkları da ortamdan uzaklaştırabiliyoruz ve çok daha stabil, güçlü bir yüzey elde ediyoruz. Bu yüzey kolay aşınmaz ve aşındırmaz. Diğer taraftan sadece glazürleme yaptığımızda pürüzlü bir yüzey üzerine direnci yüksek olmayan bir cam tabakası uygulamış oluyoruz. Başlangıçta belki aşınmayan ve aşındırmayan bir yüzeyimiz oluyor ama zamanla mekanik ve asidik etkilerle glazür tabakası eriyerek ortadan kalktığında oldukça pürüzlü ve zımpara etkisi gösterebilecek bir katman açığa çıkarak yüksek aşınmaya neden olabiliyor. Dolayısıyla ilk sorunun cevabı en azından sadece oklüzel yüzün mekanik polisajı ardından tüm yüzlerin glazürlenmesi. İkinci soru, yükseklik alma için klinikte bitmiş restorasyon üzerinde aşındırma yaparsak nasıl bitirmeliyiz? Farklı kuşak rengindeki frezlerin farklı gren kalınlıkları var. Genelde aşındırmayı siyah, yeşil ya da nötrle yapıyoruz. Sonuçta en az 100 mikrometrelik bir yüzey pürüzlülüğü oluşturuyoruz. Oysaki lastikle parlatmaya geçmeden önce pürüzlülüğü mutlaka 50 mikrometrenin altına indirmemiz gerekli. Yoksa lastiklerimiz çok verimli çalışamaz. Özetle ya kırmızı kuşakla yükseklik almalıyız ya da diğer frezlerden sonra kırmızı kuşakla mutlaka üzerinden geçmeliyiz. Hemen sonrasında monolitik cam seramik çalıştıysak ona uygun, monolitik zirkonya restorasyon çalıştıysak o materyale uyumlu lastik setleriyle yüzey pürüzlülüğü 5 mikrometrenin altına indirmemiz gerekli. Setlerde 2 ya da 3 farklı gram boyutunda lastik bulunabilir. Sırasıyla 15'er saniye boyunca 6000 devir bölü dakikada ovalama hareketleri yapmamız mekanik polisaj için yeterli. Eğer ekonomik nedenlerle büyük disk lastiklerle çalışıyorsak fistül ve pit bölgeleri için sonrasında ağız içi lastik uçları da kullanabiliriz.